Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel dantel modelini çalışacağız. Şöyle yakından göstereyim. Kare motiflerden oluşuyor. 4 tane motif örüp birleştirdim sizler için. Birleşmiş haline de görün diye şu şekilde 4'e 4 bir parça yaptım. Motiflerin ortasında da şu şekilde yıldız bir görünüm oluşuyor ekleyince. Yapılışı çok kolay, çok da zevkli. Toplamda 6 sıradan oluşuyor. Çabuk ilerleyen bir motif. Dilerseniz vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım. Ben şöyle Ören Bayan Maxi ip kullandım. Kırık beyaz. Renk numarası 0003. 100 gram 565 metrelik bir ip. Tığ numaramda şöyle göstereyim. O 12 1 milim tulip tığ kullanıyorum. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına geçelim birlikte. Şöyle ekranımızı yakınlaştıralım. Evet. Bir tane sıkılama zinciri yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 6 zinciri çektikten sonra ilk zincire geri dönüyorum. Ve kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. Bir halka oluşturdum. 6 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doladım ve halkanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine devam ediyoruz. İkili trabzanlarımızı örmeye. 3 zincir, ikili trabzan. Bu şekilde 8 tane trabzan yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Alttan 1 2 3. zincire kaydırma zinciri yaparak kapatıyorum. Ve böyle motifimizin göbek kısmını oluşturmuş olduk. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen boşluğa zincir hariç 2 tane daha ikili trabzan örüyorum ve zincirle birlikte toplamda 3 tane. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Bir yandaki boşluğa geçiyorum. Ve 3 tane ikili trabzan örüyorum tekrar. 2 tane zincir. Bir sonraki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Evet, şöyle. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Evet, sıra sonuna geldik. 2 tane son zincirimi çekiyorum ve şu başta çekmiş olduğumuz zincirin en üsttekine 3. zincire batıp kaydırma zinciriyle sıramı birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Doladım. Hemen bu birleştirmeyi yaptığımız zincirin, bunu trabzan sayıyoruz. Onun dibine batıyorum yine. İkili trabzanımı örüyorum. Zincirle birlikte 2 tane olmuş oldu. Devamında ortadakine, ona da batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane oldu. Sondaki trabzana 1 2 tane yapıyorum. Yani bir alt sırada 3 tane yaptığımız trabzanı bu sırada 5 taneye çıkartıyoruz. Arttırma yapmış olduk yani. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Yine ilk trabzana 2 tane yapacağım. 1 2 yanındakine bir tane ve sondakine yine 2 tane. Yani şu üçlü, alttaki üçlü trabzanın başında ve sonunda arttırma yapmış olduk. Araya 5 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. 1 ve 2. İlk arttırmamı yaptım. Ortadakine bir tane yapıyorum.
Sondakine yine 2 tane. Bu sıramızda bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son 5 zincirimi çekiyorum ve baştaki çektiğim 3 zincirin üçüncüsüne tepeye batıp kaydırma zinciriyle sıramı birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. 2'de çekiyorduk. İlk ikisini çekiyorum, tığda bekletiyorum. Yanındakine batıyorum. Tığım ilk ikisini çektim, bekletiyorum. Bir sonrakini ilk ikisini çekip bekletiyorum. Bu şekilde 5 tane trabzanımı almış oldum ve hepsini bir kere de kapatıyorum. Araya 6 tane zincir çekiyoruz. 6. Aradaki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı şekilde trabzanın başına battım. İlk ikisini çektim. Tığda bekliyor. Bu şekilde bütün trabzanların başına aynı işlemi yapıyoruz. 5 tane yaptım. Hepsini bir kere de topluyorum ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. İlk 6 zincirimi çekip boşluğa sabitledim. Şimdi buraya birleştirme yapacağız ama farklı bir şekilde yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şu başta topladığımız yere batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi aldım ve buraya bir tane ikili trabzan yaparak şu şekilde kapatıyorum. Boşluğumuzu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyoruz ve şu alttaki trabzanın katlarını alarak kaydırma zinciri yapıp pıtırcığımı yapıyorum. Doladım. 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde 4 tane ikili trabzan ve üstünde pıtırcığımız olmuş oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 2 tane, 4 tane zincir. Şu alttaki trabzanın öndeki şu iki kanadını alıyorum ve kaydırma zinciri yaparak pıtırcığımı oluşturuyorum. Tığıma doladım. Devam ediyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde ilerliyor. Beş tane zincir doladım tığımı. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 4 tane zincir ve şu iki kanadı alarak kaydırma zinciri yapıp pıtırcığımı oluşturuyorum. Doladım tığıma, devam ediyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu sırada bu şekilde bütün boşluklarımıza aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve şu başta çekmiş olduğum zincirin en başına batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yaparak boşluğumu oluşturuyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 3 kere doluyoruz.
Bir sonraki boşluğa batıyoruz ve dörtlü trabzan yapacağız. 2 2 çekerek 1 2 3 ve 4. Tekrar 3 kere doluyorum. Yanına bir tane daha. 2 3 ve 4. 3 kere doladım. Aynı boşluğun içine tekrar ikişer ikişer çekerek dörtlü trabzanlarımı yaptım. 3 tane. Tekrar 10 zincir çekiyoruz. Yine 3 kere doladım. Aynı boşluğun içine yine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Burası motifimizin ilk köşesi. 3 doladım ve 4 seferde çekiyorum. Şöyle ilk köşemizi oluşturmuş olduk. 10 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içine sık iğne ile tutturuyorum. 10 tane zincir. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. Hep 10 zincir çekeceğiz bu sırada. Bir sonraki boşluğa yine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 3 tane boşluğumuz oldu. Yine 10 zincir. Üç sefer doluyorum. Bir sonraki boşluğa motifimizin ikinci köşesini yapıyoruz. 3 tane dörtlü trabzan yapacağız şimdi. On tane zincir. Üç kere tığıma doladım. Aynı boşluğa tekrar 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet. Motifimizin kenarları da bu şekilde oluyor. İki köşesi ve ortada 4 tane boşluk oluyor. Şimdi ikinci ve ikinci köşeyi de öreyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinci köşeye kadar da geldim. Yine 3 tane boşluğumu yaptım. Şimdi motif bu şekilde tamamlanıyor. Aynı şekilde dördüncü köşeyi de yapıyoruz ve şurada birleştiriyoruz. Motifin eklenişini de göstereyim size aynı zamanda. Şimdi ilk 3 tane dörtlü trabzanı yaptık. 5 tane zincir çekiyoruz. İki motif tersleri birbirine bakacak şekilde, ikisinin de tersi birbirine bakacak şekilde aldım ve köşeye batıp kaydırma zinciri yaptım. 5 tane zincirimi daha çekiyorum ve motifimi aldım. 3 kere doluyorum tığıma ve köşedeki dörtlü trabzanımın ikincilerini yapıyorum. 3 tane daha dörtlü trabzanımı öreceğim. Köşeyi birleştirmiş oldum. Evet. Şu şekilde köşemiz birleşti. Şimdi yine 5 zincir çekiyoruz. Alıyorum. Ekleyeceğim parçayı. Ters yüzü bana bakıyor. İlk boşluğa batıyorum.
kaydırma zinciriyle sabitliyorum. Devamındaki 5 zincirimi de çekiyorum. Ve bir sonraki boşluğa, motifteki bir sonraki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir. Ekleyeceğim parçadaki boşluğa batıyorum. Kaydırma zinciri yapıyorum. Kalan 5 zincirimi çekiyorum. Motifimi alıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şu şekilde karşılıklı şimdi boşluklarımızı birleştirmeye başlamış olduk. Tekrar 5 zincir parçamı alıyorum. Devamındaki boşluğa batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. 5 zincir motifimi aldım. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Gördüğünüz gibi bakın böyle baklava dilimleri şeklinde ortaya çıktı. Tekrar 5 zincir köşeden önceki son boşluk batıyorum. Kaydırma zinciriyle tutturdum. 5 zincirimi daha çekiyorum. Geliyorum. Şimdi artık köşe kısmına geçeceğiz. O yüzden 3 kere tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçip dörtlü trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 3 tane dörtlü trabzanımı örüyorum. Evet. Yine 5 zincir çekiyorum. Çünkü tam köşeyi birleştireceğiz şimdi. Köşelerin olduğu kısım. Daha önce birleştirdiğimiz yer tam ortasına batıyorum. Şöyle kaydırma zinciriyle tutturmuştuk. Batıyorum. Yine kaydırma zinciri yaparak birleştiriyorum. 5 tane daha zincirimi çekiyorum. Ve köşemin devamındaki 3 tane dörtlü trabzanımı öreceğim. 3 kere doladım ve trabzanlarımı örüyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Eklemesini de yapmış olduk. Tabii şimdi bu parça ütülü. Bu ütüsüz olduğu için biraz kabarık duruyor. Ama hazır motifi örüyorken eklemeyi de göstermek istedim. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, son 10 zincirimi çekiyorum. Ve başlarken yaptığımız şu trabzan örüp köşe oluşturmuştuk ya. Onun iki kanadını alıyorum. Şöyle arkadan kaydırma zinciriyle sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve bu ipi arka tarafta gizleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde yapmış olduk beraber. Umarım hoşunuza gitmiştir. Severek şallar, bluzlar, runnerlar, yelekler, hırkalar, her türlü ip ve her türlü tığ ile yapabileceğiniz çok şık bir model. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.